Merhaba Kova ve Yükselen Kova burcu kanalıma ve videoma hoş geldin. Umarım iyisindir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı senin niyetinle kapattım. Falını yorumlamadan hemen önce kalbindeki bir dilek için kartlarımızdan cevap alacağız. Akabinde tarot destemizden 3 kartla enerjinizi okuyacağız ve fincanınızı açacağız. Hazırsanız şimdi sizlerden içinizden geçen bir dileği tutmanızı istiyorum sevgili Kova burçları. Şu anda hemen kalbinize gelen ne varsa bir niyet edin. Önce derin bir nefes alın ben kartları karıştırırken. Güzel bir nefes alın. Güzel bir dileğinizi tutun. Bakalım bu dileğiniz olacak mı, olmayacak mı? Hemen böyle net bir cevap verelim sizlere sevgili kovalar. Şüphesiz diyor kartınız. Evet, bu dileğiniz şüphesiz ki gerçekleşecek diyor. Ve belki biraz zamanı var. Belki de gerçekleşmek üzere. Tabii ki buna fincanımız ve kartlar bağlantısıyla da bakacağız. Hazırsanız Kova ve yükselen Kova burçları için hemen bir kart açmak istiyorum destemden. Bakalım kartınızın mesajı ne olacak sevgili Kovalar? Evet. İlk kartınız Tılsım Şövalyesi ile açılıyor. Azize kartı. Hadi bir kart daha açalım. Bir diğer kartınız da Kupa ikilisi. Şimdi Kova burcu dostlarım, mutlaka bir dileğiniz, niyetiniz evet gerçekleşecek. Yani bu kalbinizde tuttuğunuz dilek, niyet her neyse bundan asla şüphe duymayın ve bu içinizdeki niyet enerjisinden vazgeçmeyin. İmkansızı en azından istemediğinizi hissettirdi bu kartların enerjisi. Yani hala ihtimal var diyor kartınız. Tarot kartlarınıza baktığımız zaman da ilk enerji Tılsım Şövalyesi ile açılmış. O yüzden burada Tılsım Şövalyesi aslında sizlere der ki uzun zamandır emek verdiğiniz bir konu netlik kazanacak. Normalde bizim açılımımız zamansız sevgili Kova burcu dostum. Yani sen bu videoyu ne zaman dinliyorsan bu enerji o zaman senin için var demektir. Bugün bu videoya denk geldiysen bil ki uzun zamandır emek verdiğin bir konu artık netlik kazanıyor sevgili Kova. Sabırlı, disiplinli ilerleme muhtemel ki seni başarıya götürecekler bu kartın enerjisi. Maddi konularda sağlam gelişmelerim var ve bu kart Kova'nın zihinsel enerjisini de aslında yere indiriyor da diyebiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Artık sadece düşünme diyor sevgili Kova burcu. Uygulamaya geç der Tılsım Şövalyesi sana burada. Bir diğer kartın Azize. Daha çok Kova burçları için ruhsal ve sezgisel bir sıçrayışın içerisinde olduğundan bahseder. Bir konuda iç sesin tamamen doğru sevgili Kova. Arka planda bilmediğin bir bilgi muhtemel ki açığa çıkacak. Beklediğin bir konu zamanı geldiğinde kendiliğinden netleşecek. Sen bu konuyla alakalı çaba sarf etmek zorunda kalmayacaksın. Gizli bir destekçin olacak, rehber veya seni koruyan bir enerji olabileceğinden de bahsedebilirim. Özellikle bu kart sana diyor ki ne hissediyorsan, hangi konuda şüphen varsa, nerede kafa karışıklığı yaşıyorsun, işte tam da bu noktada ne hissediyorsan kalbine doğan doğru diyor sevgili Kova burcu. Son kartın Kupa ikilisi. Müthiş güzel bir kartla kapatıyoruz aslında tarot destesini. Özellikle aşk hayatında netleşme bekleyenler varsa bir yakınlaşma, barışma, adım gelmesi, teklif gibi konuları gündeme getiriyor. İş hayatıyla alakalı gelişmeler bekleyen Kova burçların varsa bu da uyumlu bir ortaklık ya da önemli bir iş görüşmesinde uzlaşma gibi konuyu gündeme getirebilir sevgili Kova burcu. Tabi burada altını çizmek gerekirse Azize kartı ve Kupa ikilisi özellikle yan yana açıldığı için
Birinin gerçek duyguları da açığa çıkıyor diyebiliriz. Yani bu tamamen bir ilişkisel açılım olsaydı o zaman sana gerçek duygularını açığa çıkaracak birisi var derdim. Ve içgüdüsel olarak bildiğim bir şey doğrulanıyor da derdim. Tabii ki burada kendine uyumlananları alabilir, uyumlanmayanları da evrene gönderebilirsin. O yüzden bu dönemde burada sana söylemek istediğim şu aslında. Önce sezgilerine güven, sonra sağlam bir adım at. Bir bağlantı, bir teklif veya bir ilişki derinleşiyor sevgili Kova. Gizli bir bilgi açığa çıkıyor da diyebilirim. Ve somut bir hedefinde de ilerleme sağlanacak da diyebilirim. Bir ilişki ya da ortaklık şüphesiz artık netlik kazanıyor. Kafa karışıklıkları bitiyor. Ve bu kartlar bana ikili veya altılı bir zaman diliminde bir şeylerin gelişeceğinden bahsediyor. 2 gün, 6 gün, 2 hafta, 6 hafta gibi bir süreçte bu söylediklerimi yaşama ihtimali muhtemel olarak görünüyor sevgili Kova burcu. Hadi hazırsanız birlikte fincanınızı da yorumlayalım sevgili Kovalar. Bakalım fincan bize neler gösterecek ama önce birçok fincan kapatıyorum. Beni aşina olarak izleyenler bilir. Bugün bu fincan bana farklı bir şey hissettirdi. Hani böyle bazı fincanlar vardır ya daha tabağından böyle kaldırmadan sanki böyle bende bir şey var. Yani konuşan bir fincan var sanki karşımda. Bakın dikkat edin siz de böyle fincanın dışına doğru taşmış artık figürler. Dolu dolu bir fincan enerjisi bakın burada da. Hep böyle fincanın dışı daha konuşmaya başladı olarak görünüyor. Tabii hemen burada ilk aklıma gelen ve bana hitap eden görüntüyü söyleyeyim. Birileriyle bir konuda bir fikir ayrılığı geliyor. Yani ortak hedefiniz olan bu işte bir ebeveyn olabilir, çocuğuyla alakalı karar almak isteyen ya da çocuğunun eğitimiyle alakalı, çocuğu olan bir Kova burcuysan ya da aşk hayatı, iş hayatı bilemiyorum. Biriyle bir fikir ayrılığı var ama sonunda her ne kadar fikir ayrılığı görünse de ortak bir noktada buluşuyorsunuz. Yani bir karar veriliyor ama şu anda sanki böyle sırt sırta dönmüş, fikir ayrılığı yaşayan birinin enerjisini hissettirdi. Bence detayları açmak için hemen fincanınızı çok da bekletmeden açalım. Niyetiniz niyetim olsun sevgili Kova burçları. Neyse haliniz çıksın falınızda diyelim. Bakalım fincanınız bize neler gösterecek. Sizlerin de şöyle fincanını incelemesini istiyorum. Bakın bakalım bakar mısınız fincana? Ben zaten bu fincanın çok konuşkan bir fincan olduğunu söylemiştim. Yani açar açmaz. Bunlar bence sizin dilekleriniz ve niyetleriniz. O kadar son zamanlarda karışık bir zihin yapısına sahipmişsiniz ki isteklerinizle arasında bile sanki böyle kendinizle bile çeliştiğiniz durumlar olmuş. Bunu istiyorum ama böyle olsa daha mı iyi olur? Ya da şöyle mi olmalıydı dediğiniz olaylar var. Bir tane dileğiniz, niyetiniz, bence o kartta dilediğiniz şey her neyse şüphesiz cevabını getiren çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Bir dileğiniz, niyetiniz sizi biriyle bir ortak noktada buluşturacak. Evet, bir tane dileğinizin de hani böyle biraz daha zamanı var diyebilirim ama şu kartı açtığım zaman neyi dilediyseniz işte o dilek çok kısa bir sürede gerçekleşecek. 2 gün, 2 hafta, 2 en geç 2 hafta 6 hafta süreçte gerçekleşecek olan bir dilek olarak görünüyor sevgili Kova burçları. Hadi bakalım fincanımıza. Dilerseniz hemen sizler de şöyle bir inceleyin gördüklerinizi. Ben de sizler için tabii ki göz gezdirip yorumlayacağım. Ne kadar böyle kendini gayet belli eden sembolleriniz var. Konuşturmuşsunuz bugün fincanı sevgili kovalar. Bakalım. Hemen şöyle gördüklerimizle bir başlayalım. Şimdi önce burada gördüğüm bir şey var. Bundan size bahsedeceğim. Bakın burada bir yol. Önü açık ve yolun önünde duran bir kuş. Yani kuş falda ne demek? Artık hepimiz aşinayız. Evet, bir haber.
Ama nasıl bir haber bu biliyor musunuz sevgili kovalar? Uzun zamandır beklenen bir haber. Belki uzak mesafeden, belki yoldan gelecek olan bir haber. Ve bu haber geldiği zaman gerçekten size böyle bir rahatlama etkisi getirecek olan bir haberden bahsediyor. 2 tane böyle iptal olacak yolculuğunuz var. Hemen onu da söyleyeyim. Ve derin detaylara geçelim birlikte. Şimdi fincanınızı açtığımda dikkatimi en çok çeken şey, oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama şöyle biraz daha netleşmesini sağlamak istiyorum. Bakın burada şöyle etrafı kapalı bir anahtar var. Şöyle sizlerin de görmesini istiyorum. Şurada bir F harfi ve üstünde de bir anahtar var sevgili kova burçları. Tam bu noktada. Kameram biraz bugün bana oyun oynuyor ama tam burada F harfi ve üstünde de bir anahtar figürü olduğunu görüyorum. Ve hemen şöyle onun karşısında da bir kapı ve kapının önünde de duran, muhtemel ki bu siz olabilirsiniz. Burada kapalı bir kapı, anahtar, F harfi ve bir insan silüeti. Ben sizin olduğunuzu düşünüyorum. Aslında burada gördüğüm bu semboller daha çok size yenilik, özgürlük, yeni kapılar ve zihinsel yolların aslında enerjisinden bahsediyor. Ve burada gördüğüm anahtar sembolü tam bir Kova burcunun, yani sizlerin kader kapısının işareti. Bu dönem sevgili Kova, hayatında bir dönüşüm kapısı açılıyor. Bir fikir, bir karar, bir ilişki, bir iş, yani olabilir. Seni yepyeni bir düzene taşıyacak diyor. Burada gördüğüm kapalı olan kapı. Çünkü bu anahtar bu kapıyı açacak ve seni bir düzene taşıyacak diyor. Onun hemen altında da F harfi olmasının asıl sebebi, bu hayatındaki değişimde rol oynayacak birinin adında ya da soyadında geçen bir harften bahsediyor olabilir. Ya da bir yerin ismi olabilir ya da bir iş alanı olabilir, bilmiyorum. Ya da bu gelecekte tanışacağım birisi de olabilir. Fakat hayatında bir dönüşüm var ve bu dönüşümde de F harfiyle bağlantılı bir olay yaşanacak. Bir kişi olabilir, dediğim gibi bir yerin ismi olabilir, gelecekte tanışacağın birisi olabilir. Ama bu F harfi kimse senin hayatındaki kader çizginde bir rol oynayacak bir kişi ve aslında kötü değil. Yani gerçekten hayatında olması gereken, hayat rolünde olması gereken bir F harfi ve hayatında birçok şeyi dönüştürecek diyor burada gördüğüm şey sana. Şimdi burada da gözüme hitap eden bir takım şeyler var sevgili Kova burcu. Burada sanki böyle toprağın altında böyle lale figürleri var. Bir tane burada, bir tane burada. Kökleri çok sağlam ve böyle karşılıklı duran 2 tane lale. Bu da aslında sizlerin duygularını hemen belli etmeyen, derin ama sessizce yaşayan kişiler olduğunu hissettiriyor ve buradaki lalelerin toprak altında çıkması, sizlerin içinde saklanan bir güzelliğin, bu bir yetenek olabilir, bir duygu olabilir ya da hayata geçirmek istediğiniz bir eyleminiz olabilir. Bilemiyorum. Fakat bunu bu dönemde hayata geçireceğinizden bahsediyor. Evet, bu şu anda saklı, toprak altında olarak görünüyor, yani üstü kapalı, ama bu her neyse hayata geçireceksiniz gibi hissettiriyor. Tabii bunun bir diğer anlamı da size gizli gizli hayranlık duyan biri enerjisini de taşıyabilir. Ve bu kişi her kimse yavaş yavaş size duygularını belli edecek. Daha çok platonik, yani sizin haberiniz yok. Fakat bu kişi her kimse size hayranlık duyuyor ve yakın dönemde karşınıza çıkmak isteyecek birisi de diyebilirim. Ve zaten toprak altındaki bu lale çok yavaş yavaş böyle büyüyecekmiş gibi görünüyor. Fakat yüzeye çıktığında da çok da değerli olacak diyor. Tıpkı kova burçlarının özel duygularını açması gibi sevgili kovalar.
Evet sevgili kova burçları. Burada bir 3 rakamınız var ve çok net bir 3 şurada. Tabii M'ye de benziyor ama bana ilk hissettirdiği 3 sevgili kovalar. Bakın burada. Tam işaret parmağımın altına bakarsanız sizler de görebilirsiniz. Ve yanında da küçük bir kelebek. Bizi bilenler bilir ki biz kelebekleri çok severiz. Kanalımızın da sembolü sayılır. Hani birçok yerde kullanırız. 3 rakamı ve yanında da kelebek var sevgili kovalar. Hayatınızda bu dönem bir şeyler değişiyor ve dönüşüyor ve güzel anlamda değişiyor ve dönüşüyor. Ama burada görünen 3 rakamı daha çok bir şeylerin hızlanacağından sizlere bahsediyor. İletişim olabilir, beklenen bir haber olabilir. Önümüzdeki 3 hafta, 3 ay içinde bir teklif, bir haber ya da bir yüzleşme karşınıza çıkacak gibi görünüyor. Hayırlara vesile olsun. Çok fazla iptal edilen yollarınız var bu arada. Bu biraz bana son zamanlarda zihniniz çok karışık. Acaba bazı yolculuklarınızı iptal mi edeceksiniz ya da kararsız mı kalacaksınız, gideyim mi gitmeyeyim mi gibi enerjileri getiriyor ama bunu tabii ki yaşayarak göreceksiniz. Şimdi 2 tane temiz kağıdınız var. Yani 2 tane güzel resmi evren geliş durumu söz konusu. Bu çocuklarla bağlantılı bir durum olabilir. Doğrudan sizinle bağlantılı bir kağıt olabilir. Belki bir sınav kağıdı, belki mahkemelik bir kağıt ama kağıtlarınız tertemiz. Burada da çok güzel şeyler olduğunu gördük. Hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Fakat dikkatli olun. Bakın bu dönemde önemli bir eşyanızı kaybedebilirsiniz sevgili kova burçları. Yani bu bir evet anahtar olabilir. Araba ruhsatı olabilir. O yüzden biraz temkinli olursanız tabii ki buradaki öngörüyü de alarak bu size ait olan her neyse kaybetmemeye dikkat etmenizde fayda var diyorum. Ya da evin içinde sürekli kullandığınız böyle minik bir obje vesaire bir şey olabilir ama kaybedilecek bir eşya var. Dikkat etmekte de fayda var diyor sevgili kovalar. Özellikle aşk hayatıyla alakalı mesaj bekleyen kova burçlarım varsa özellikle aşk çizginizde hem lale hem de anahtar çıktı da diyebiliriz aslında. Ve bunun böyle olması çok net bir şey söyler sizlere. Kalbiniz açılacak. Ya siz açacaksınız ya da birileri size açılacak. Ve kova olduğunuz için duygusal konularda kontrollü ve temkinli olacaksınız muhtemelen. Fakat fincanınız size diyor ki kalbinizin çevresindeki kilit çözülmek üzere sevgili kova burçları. Tabi burada F harfi de devreye girebilir. Eğer şu anda biri varsa hayatınızda aranızdaki bağ netleşecek. Hayatınızda biri yoksa da yepyeni biri hayatınıza gelecek. Bu dönem kovalar için yenilik dönemi de diyebiliriz. Hem anahtar sembolü hem de 3 rakamı, yeni fırsatlar, görüşmeler, tekliflerden, kariyerde yön belirlemekten bizlere bahseder. Özellikle 2-3 aylık süre içerisinde para konusunda hayatınızda güzel bir rahatlama olacak bence sevgili kovalar. Hayırlara vesile olsun diyelim. Şöyle ufak çaplı tabii fincan dibinde gözler de çıkmış. Burada göz göz olan böyle ama bunlar çok küçük gözler. Yani sadece kıskandıklarıyla ya da sizi eleştirdikleriyle çevrenizde kalan insanlar. Bu dönemde bunları bastırmışsınız bir şekilde ve çok da sesleri çıkmayacak gibi ama gözleri kulakları da üzerinizde diyebilirim sevgili kova burçları. Dilerseniz hemen şöyle bir tabağımıza da bakalım. Tabak bize neler gösteriyor? Biraz açılmasını bekleyelim sevgili kova. Evet, hane içerisine gelecek olan da bir kağıt var ve bu kağıt her neyse sanırım aile içinde bir temel oluşturacak. Yani bu resmi bir kağıt olabilir mi diye düşündürdü açıkçası bana. Şimdi son zamanlarda hane içinde de biraz sanırım sıkıntılı süreçler yaşanmış. Fakat nasıl bir gerginlik durumu vardıysa artık yavaş yavaş bunlar açılıyor. Her ne kadar
tamamen buradaki görüntü akmasa da sevgili Kova burcu. Bak burada görüyor musun? Ufukta güneş doğuyor. Yani hanene güneş doğacak. Bereket, bolluk, güzellik gelecek inşallah. Sadece biraz daha sabırlı ol. Bak burada da bir üçün çıktı. Ama şimdi başta 3 gibiydi fakat bu dönüşüyor şu anda telveler aktığı için. Ve daha çok böyle bize Arap harflerini andıran bir harfe de dönüşüyor. Bence seni dualarıyla koruyan birileri var. Yani ya senin yaptığın iyilikler seni bir şekilde koruyor. Belki bir işte kedi ya da köpek sahiplendin bilemiyorum. Belki e, onun tarafından korunuyorsun. Belki de gerçekten anne babandan dua alıyorsun. Belki de birine yaptığın iyilikler sana böyle mühür gibi, dua gibi dönüyor olarak görünüyor. Aslında çok da şanslısın. Bu dönemde şansın da açılıyor sevgili Kova. Haneye gelecek olan şaşırtıcı bir haberin var. Bir telefon görüşmesi var. O biraz tartışmalı olabilir. Bir hastanız varsa bununla alakalı bence bir haberiniz gelecek ama şöyle bir konuda böyle sanki gözlerin dolu dolu oluyor. Bak bir türlü ağlayamıyorsun, akıtamıyorsun gözyaşını. Biraz zor akıyor ama muhtemel ki o da açılacaktır. Çünkü her ne kadar karışık gibi görünse de artık yavaş yavaş bu hane içindeki sıkıntılar da gidecek olarak görünüyor sevgili Kova burcu. Ve haneye gelecek olan böyle zayıf, uzun boylu, muhtemel esmer tenli bir eril enerji var ve adında soyadında da A harfi olabilir. Bu kişi bir kısmetle geliyor, bir teklifle geliyor. Bu nedir bilemiyorum ama böyle bir şey de var. Belki de uzun zamandır beklenen bir kişi ya da o kişinin gelişi haneye kısmet. Belki gurbette çocuğun var, işte uzaktan birini bekliyorsun bilemiyorum ama böyle bir olayın yaşanacağından bahsediyor. Özellikle hanımefendi bir Kova burcuysan bu dönem kadın doğum hastalıkları ile ilgili dikkatli olmanda fayda var. Kontrollerini geciktirme derim ya da evli bir kovaysan bu eşini de temsil edebilir. Hane içinde son zamanlarda biraz sırt sırta dönmüşlük varmış gibi hissettirdi ama burada da kalpler birleşecek. Bakın burada bir kalp ve açılıyor artık olarak göründü sevgili kovalar. Hayırlara vesile olsun diyelim. Bugünlük bizden bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve daha çok kişiye görünür olabilmek adına videomuzu hype'lamayı lütfen ihmal etmeyin. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.